Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ebrulu güzel bir ipimle harika bir model anlatacağım. Havalı bir model sevgili hanımlar. Evet, bu güzel modeli sizler de benimle birlikte yapmak isterseniz iplerinizi, şişlerinizi hazırlayın. Buyurun hep birlikte yapalım. İki sırada bir kendini tekrarlayan güzel bir model yapacağız. Fakat kaydırmalı bir model olduğu için 4 sırada bu güzel modeli ben sizlere anlatacağım. Evet, dediğim gibi havalı ve güzel bir model sevgili hanımlar. Şöyle altın ilmeğin Azur isimli bir ipiyle modeli sizlere anlatacağım. Şöyle kırçıllı deriz arkadaşlar bizler. Sizler ne dersiniz bilmiyorum. Şöyle Ebrulu güzel bir iple size modelimi anlatacağım. Şöyle 3,5 milim şişlerimle öreceğim arkadaşlar. İpimiz 100 gram akrilik bir ip, 100 gram 247 metrelik bir ip. BİM'den almış olduğum bir ip arkadaşlar. Arkadaşlarımın benden ricası var. BİM'den aldığımız iplerle nasıl modeller yapabiliriz diyorlar. Alın size harika bir model sevgili hanımlar. Buyurun hemen modele geçelim. Orta incelikte bir ip kullanacağız. Hemen şöyle bakın, ipimiz orta incelikte, gösterdiğim gibi mavi beyaz karışımı olan güzel bir ip. Evet sevgili hanımlar, şöyle ilmeklerimizi atarak hemen modele geçelim. Modelimiz 4 ve 4'ün katlarından oluşan harika bir model. Artı 1 yapıyoruz. 4 ve 4'ün katları artı 1. Şöyle 3, 4. 4 ilmek bir model bakın. 1, 2, 3, 4. Yine 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ve 4. Sizler ilmekleri nasıl kolay alıyorsanız o şekilde alın hanımlar. Ben bu şekilde alıyorum. Bakın, bir 4 ilmek daha yapalım. 1, 2, 3, 4 artı 1. Bakın, artı 1 ilmek. Hemen şöyle bakalım. 2, 4, 4, 4, 4, 4 ve 1 ilmek. Evet, yani 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmekle ne yaparsak yapalım modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Gerçekten beğeneceğinizi düşündüğüm harika bir modeli sizlerle paylaşacağım. İnşallah sizlerin de hoşunuza gider. Şimdi modelimizin arka yüzündeyim arkadaşlar. Şöyle ben bir sıra düz örgü öreceğim. Modelimi ön yüzde kuracağım. Sizler dilediğiniz lastik modellerinizi yapabilirsiniz. Şöyle bir sıra düz örüyorum. Sonra modelimi kuracağım arkadaşlar. Dediğim gibi iki sırada bir kendini tekrar eden model, ama kaydırmalı bir model olduğu için ben sizlere modeli 4 sırada anlatacağım. Evet, şöyle bir sıra düz örüyorum. Evet, şöyle bir sıra düzümü yaptım. Şimdi modelin birinci sırasındayız ve ön yüzündeyiz hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Bir tane düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ördüm. Şimdi bir ilmekten 4 tane ilmek alacağız hanımlar. Bakın, bir kere ördüm. Doladım 2. Bir de 2 ilmeğin arasından boşluktan bir ilmek aldım. 3. Tekrar ilmeğimi ördüm. 4. Bakın. Kenar ilmeğim, bir düz ilmeğim, bir ilmekten de 4 ilmek elde ettik. Şimdi arada 3 tane düz örüyoruz. 1, 2, 3. Arada 3 düz ördükten sonra tekrar bir kere ördüm, doladım 2. 2 ilmeğin arasından boşluktan bir ilmek aldım. 3. Bir de ilmeğimi ördüm. 4. Evet, bu şekilde. Şimdi arada 3 tane düz. 1, 2, 3. Tekrar model uyguluyoruz. Bir düz ördüm. Doladım 2. 2 ilmeğin arasından boşluktan bir ilmek aldım. 3. Bir de ilmeğimi ördüm. 4. Yani bir ilmekten 4 ilmek elde ediyoruz. Şimdi 3 düz. 1, 2, 3. Bakın. Bir ilmekten 4 ilmek yapacağız. 1, doladım 2. 2 ilmeğin arasından boşluktan aldım. 3. Bir de ilmeğimi ördüm. 4. Pıtırcıklı harika bir model olacak hanımlar. İnşallah beğenirsiniz. Evet, şöyle 1, 2, 3. Bakın, 3 düzümü ördüm. Yine burada
Bir kere düz ördüm, doladım. 2 ilmeğin arasından bir ilmek aldım. 3 ilmeğim oldu. Şimdi bir de ilmeğimizi örüyoruz. 4 ilmek oldu. Bir tane düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Modelimin birinci sırasını bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi modelin ikinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum. Şimdi burada bir tane ters ilmeğim var, bakın. Şimdi burada bir ilmekten 4 ilmek aldığımız ilmek var. Bu 4 ilmeğin 4'ünü birden toplayacağız arkadaşlar, düz olarak. Bakın. Düz olarak topladım. Şimdi arada ön yüzde 3 düz yaptığımız ilmeği arka yüzde 3 ters. 1 2 3. Evet, modelimizin ikinci sırasını arka yüzde bu şekilde yapıyoruz. Bakın şöyle bir pıtırcığımız oluştu. Şimdi bir ilmekten 4 ilmek aldığım ilmeğim var sırada. Bu ilmeğin 4'ünü birlikte topladım. 3 ters. 1 2 3. Yine 4 ilmeğimin 4'ünü birlikte topluyorum. 1. Evet, bir ilmek. Bakın, siz de bu hatayı yapmayın. Burada 4 ilmeğimizin değil 5 ilmeğimizi aldık. Burada aradaki 3 ters ilmeğin bir tanesini de yanlışlıkla aldık arkadaşlar. Hemen ne yaptık? İlmeğimizi geriye çıkardık. Evet, çocuk parkı olduğu için arkadaşlar evimin karşısında çok çocuk sesi geliyor. Hakkınızı helal edin. Evet, şimdi bu 4 ilmeğimi tekrar topluyorum. Aradaki 3 tersimi 1 2 3 ördüm. Yine burada bakın 4 yerine 5 topluyoruz arkadaşlar. Buradaki 3 ters 2 terse düşüyor. Buna dikkat edelim. Bakın burada ben yapmıştım. Hemen düzelttik. 4 ilmeğimi topladım. Yine 1 2 3 tersimi ördüm. Yine 4 ilmeğimi topluyorum. Bir tersimi ördüm kenarda. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, modelimi aslında ben bir kez sizlere yapmış oldum arkadaşlar. Bakın pıtırcıklarımız çıktı. Modelimiz 4 sırada kendini gösterdiği için, kaydırmalı bir model olduğu için şimdi ben sizlere modeli 4 sıra olarak anlatacağım. Şimdi modelimizi kaydırıyoruz. Modelimizin 3. sırasındayız. Bakın, birinci düzümü ördüm. Pıtırcık yaptığım ilmeği de düz örüyorum 2. Hemen yanındaki ilmeği de düz ördüm 3. Bakın, modelimizi kaydırdık şimdi. 3 düz ördük. Şimdi burada şu ilmeğimizi bakın bir kere düz ördüm. Doladım. Hemen yanından bir ilmek aldım, 3 oldu. Bir de ilmeğimi örüyorum, 4 oldu. Yani bir ilmekten 4 ilmek aldık. Yine bakın aradaki 3 düz ilmeği 1, pıtırdıkçı ilmeğimiz 2, hemen yanındaki ilmek 3. Bakın 3 düz ilmeğimiz ortadaki pıtırcık ve sağındaki ve solundaki ilmekler oldu. Şimdi hemen burada bir düz ördüm, doladım 2, 2 ilmeğin arasından bir ilmek aldım 3, bir de ilmeğimi ördüm 4 oldu. Yine burada pıtırcıklı ilmek ve sağında ve solundaki ilmekler 3 düz ilmeklerimiz olacak. 1 2 3. Bakın, modelimizi kaydırdık. Evet, şimdi yine pıtırcık yapıyoruz. Bir düz doladım 2, 2 ilmeğin arasından bir ilmek aldım 3, bir de ilmeğimi ördüm 4. Şimdi yine 1 2 3 düz ördüm. Tekrar pıtırcık yapıyoruz. 1 doladım 2, 2 ilmeğin arasından bir ilmek aldım 3, bir de ilmeğimi ördüm 4. Yine 1 2 3. Bakın 3 ilmeğimi, 3 düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, üçüncü sıramızı bu şekilde yaptık. Şimdi modelin 4. sırasındayız ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 1 2 3. 3 tane ters yaptım. Modelin 4. sırasında. Bir ilmekten 4 ilmek aldığımız ilmeği de 4'ünü bir düz olarak topladım. Yine aradaki ilmeklerim 1 2 3 ters. 4 ilmeğimi düz olarak 4'ünü bir topluyorum
modelimizin 4. sırasında 1 2 3 ters ördüm. Tekrar 4 ilmeğimi, 4'ünü bir topluyorum. Tekrar 1 2 3 ters ördüm. 4 ilmeğimin 4'ünü birlikte topluyorum. 1 2 3 ve kenar ilmeği. 3 tersten sonra kenar ilmeği. Evet, 4. sıramızda bu şekilde yaptık. Bakın modelimizi şöyle arkadaşlar ortaya çıktı. Harika, pıtırcıklı, güzel bir model oldu. İnşallah hoşunuza gitmiş, beğenmişsinizdir. Bir model anlattım arkadaşlar. Şimdi bir model daha anlatalım. Daha anlaşılır olsun arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi modelimizi ne yapıyoruz? Kaydırıyoruz. Bu 3 ilmeğin üzerinde model kuruyoruz. Bakın kenar ilmeğimi aldım. İlk modelimi nasıl kuruyorsam buradaki modelimi o şekilde kuruyorum arkadaşlar. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Bakın 3'ün hemen buradaki ilmeğimin bir önünden bir doladım. 2 ilmeğin arasından boşluk aldım. Bir de ilmeği ördüm. 4 oldu. Bir ilmekten 4. Yine bakın pıtırcık ilmeğin sağından ve solundaki ilmekler düz. Bu şekilde bunu unutmazsınız arkadaşlar. Pıtırcı ilmek ve sağında ve solundaki ilmekler 3 düz ilmekler olacak. Pıtırcığın hemen üzerinde olan ilmekte, ördüğümüz ilmekte bakın 1 doladım, 2 ilmeğin arasından bir ilmek aldım, 3 bir de ilmeğimi ördüm, 4 ilmek oldu. Yine bakın pıtırcığımızı bir önceki sırada yapmış olduğumuz pıtırcık, sağında ve solundaki ilmekler 3 düz ilmekler. 1 2 3 bakın. Tekrar hemen burada bakın. Bir düz doladım, 2 ilmeğin arasından aldım 3, bir de ilmeğimi ördüm, 4. Yine 1 2 3 düz. Evet, bu şekilde hanımlar, gerçekten çok kolay ve zevkli, hızlı ilerleyen güzel bir model. Evet, şöyle 1 2 3 düz. Yine modelimiz 1 doladım, 2 ilmeğin arasından bir ilmek, 3 bir de ilmeğimi ördüm, 4. Hemen burada bir düz ve kenar ilmeği. Evet, şimdi modelimizin tekrar ikinci modelimizin ikinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Evet, tekrar kenar ilmeğimi aldım, bir ters ördüm. Burada bir ilmekten 4 ilmek aldığımız ilmeği düz olarak 4'ünü bir topladım. 1 2 3 ilmeğimi ters ördüm. Yine 4 ilmeğimi düz olarak topladım. Bir önceki sırada bir ilmekten 4 ilmek aldığımız ilmek. Tekrar 1 2 3 ilmek ters ördüm. 4 ilmeğimin 4'ünü bir topladım düz olarak. 3 ilmeğimi ters örüyorum. 2 3 ilmeği, yani görüldüğü gibi ters görüyoruz, ters örüyoruz. 4 ilmeği de düz örüyoruz. 1 2 3 hemen 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ters ve kenar ilmeği. İkinci modelimin ikinci sırasını bu şekilde tamamlamış oldum. İpim Ebrol olunca bakın arkadaşlar, renk geçişiyle birlikte harika oldu. Bakın, harika bir model oldu. Şimdi modelimizin 3. sırasındayız. İkinci modelin 3. sırası. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi modelimizi kaydırıyoruz. Burada bir düz yapıp hemen model kuruyorduk. Şimdi ne yapacağız? Bir düz, pıtırcığın üzerindeki ilmeği düz örüyoruz. Hemen yanındaki ilmeği de düz örüyoruz. Bakın, pıtırcık gördüğümüz zaman arkadaşlar, yeni yaptığımız sağındaki ve solundaki ilmekler ve ortadaki pıtırcık olan ilmek 3 ilmek düz ilmek olacak. Bunu unutmayalım. Şu şekilde gördüğümüz zaman pıtırcığın üzerinde bakın 1 2 3. sırada buraya da pıtırcıklar yapıyoruz. 2 3 ve 4. 3. sıramızda bu şekilde yapıyoruz. 1 2 3 düz. Yine 1 doladım, 2 ilmeğin arasından bir ilmek aldım, 3 bir de ilmeğimi ördüm, 4. Tekrar 1 2 3 düz ördüm. Tekrar 1 doladım, 2 aradan ilmeğimi aldım, 3 bir de ilmeğimi ördüm, 4. Tekrar 1 2 3 düzümü ördüm.
Yine 1 doladım, 2 ilmeğin arasından ilmek aldım, 3 bir ilmeğimi ördüm, 4 tekrar 1 2 3 düzümü ördüm, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, modelimizin 3. sırasında bu şekilde yaptık. İkinci modelin 3. sırası arkadaşlar. Şimdi modelimizin 4. ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım, bir tane ters ördüm, ikinci tersimi ördüm, üçüncü tersimi ördüm. Burada bir ilmekten 4 ilmek aldığımız ilmek var. 4'ünü bir düz ördüm. Yine 3 ters, 1 2 3. Yine 4 ilmeğimin 4'ünü bir düz olarak ördüm. Tekrar 1 2 3 ters. 4 ilmeğimin 4'ünü bir düz ördüm. Tekrar 1 2 3 ters. Yine 4 ilmeğimin 4'ünü bir düz ördüm. 1 2 3 ters ve kenar ilmeği. Evet sevgili hanımlar, ben sizlere şöyle 2 model üzerinden anlattım. Gerçekten gördüğünüz gibi şahane oldu. Gerçekten çok beğeneceğinizi düşündüğüm şöyle pıtırcıklı harika bir model. Her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel olur. Ben şöyle bu sevgili hanımlar batik ipimle biraz ilerlemiş halinde ördüm. Hemen onu da sizlere göstereyim. Gerçekten hanımlar, gördüğünüz üzere çok güzel bir model ve gerçekten ben hayran oldum bu modeli. Havalı diyorum arkadaşlar. Hem havalı hem güzel. Eğer sizler de BİM'den böyle bir ip aldıysanız veya evinizde böyle ipleriniz varsa veya normal iplerle de bu güzel modeli yapabilirsiniz. Harika olur. Bakın. Gerçekten hem güzel hem şık. Şöyle bir lastik uyguladım arkadaşlar. Sizler dilediğiniz lastik modellerini uygulayabilirsiniz. Modelimiz oldukça güzel, çok şık ve harika bir model. Yakadan başlamalı örgülerinizde de kullanabileceğiniz harika bir model. Bakın şöyle kol biyesi yapabilirsiniz. Şuraların arkadaşlar bu şekilde çok güzel olur. Bakın şöyle bebek hırkalarında, kendinize hırkalarda çok güzel olur hanımlar. Bebek battaniyeleri de yapabilirsiniz misinalı şişlerle. Gerçekten hem kolay hem güzel hem de hızlı ilerleyen havalı güzel bir örgü modeli. Evet, modelimizin arkası da bu şekilde bakın hanımlar. Şöyle arkasında da pıtırcıklar gözüküyor şöyle. Bakın. Evet güzel hanımlar, İnşallah modelimi beğenmişsinizdir. Gerçekten harika, çok güzel bir model. İnşallah hoşunuza gitmiş, modeli sevmişsinizdir diyorum. Evet, bir modelimizin daha sonuna geldik sevgili hanımlar. Yeni modellerde tekrar birlikte olmak isterseniz Annemin Örgü Dünyası kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Annemin Örgü Dünyası her zaman sizlerle birlikte, sizlere sevgilerini ve saygılarını sunar. Ben Selma Aydın, sizleri çok seviyorum. Sizlerden gelen beğenileri gördükçe sizlere daha güzel, daha hoş, daha zarif, hem kolay hem pratik örgüler sunmaya çalışıyorum. Bugünlük benden bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir diyorum. Beğendiyseniz beğenilerinizi atmayı unutmayın. Yorumlarda da nerelerde kullanacaksanız, ne yapacaksanız, yelek modellerinde mi, hırka modellerinde mi, süveter mi, atkı mı, bere mi, bebek battaniyesi mi, ne yapmak istersiniz bu modelden yazarsanız sevinirim. Pardon arkadaşlar. Evet güzel hanımlar, beni yurt dışından izleyen tüm değerli takipçilerime, Türkiye'mden izleyen tüm değerli takipçilerime kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Yeni videolarda buluşmak üzere, sevgilerle.